Bunun da papatyalı yelek modelini anlatabildim hanımlar. Kullandığım ip anti-blink üzeri ipler, koton ipler, pamuklu ipler, her türlü ipler olabilir. Beyaz ipten bir tane yeterli oluyor. Açık liladan bir tane, ama bu hafif koyu olan liladan da 2 tane ip almak zorundasınız. Yaptığım yeleğin boyutunu hemen böyle göstermek istiyorum. Fazla videoyu uzun da tutmak istemiyorum. Bakın 30-31 santim. Ya bu yelek öyle bir şey ki hanımlar, buradan yaptığınız zaman 2-3 yaş çocuklara kadar, 1 yaş çocuklara kadar olur. Büyük olur 1 yaş çocuklara, ama şuradan eğer bağcıkları yaparsanız rahat 5-6 yaş çocuklara bile olur. Yani beden çevresi şöyle 30 santim. Bir tık daha büyük yaparsanız bir yetişkine dahi olabilir bu model. Zamansız bir, yaşsız bir model hanımlar. Çok basit. 2,5 milim tığ kullandım. Dilerseniz 3 milim tığ kullanarak da daha büyük de düşürtebilirsiniz. Ve hemen örgüye başlıyoruz. 2,5 milim tığ, dilerseniz de 3 milim tığ kullanabilirsiniz. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. Bu kitleme 1, 2, 3, 4. Şimdi hemen geldik birinci zincirden klasik minik bir halka yapıyoruz. 2 zincir çekip şimdi bu halkanın içine toplam 12 tane yalancı trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mutlaka sayın. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi hemen geldik birinci trabzanın buradaki noktasından girdik. Direkt çıkış yaptık ve kilitledik. Minik bir yuvarlak oluşturduk. Dilerseniz 12 tane yaparken mesela yalancı trabzan değil de daha büyük düşsün istiyorsanız orta bölgenin normal trabzan da yapabilirsiniz. Şimdi beyaz papatyalar. Şimdi papatyaların yapraklarını yapacağız. Hemen bakın trabzanın birit noktasından girdik. Papatyaları şu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi yeni doğan 0-6 aylık yapmak isteyenler daha küçük yaparak bu zincirlerini daha az çekerek küçük bir motif düşürtebilirsiniz. Ne kadar çok zincir çekerseniz çiçek o kadar büyük olur, motif de o kadar büyük olur hanımlar. Yani diyelim 0-6 aylık yapanlar için buradaki zincir sayısı 10-12 olabilir. Ben 1 yaş 2 yaş arası yapacağım için 18 tane trabzan zincir çekiyorum. Şimdi bu kitleme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaparsanız bakın böyle küçük bir papatya düşer. Ama 15 tane, 16 tane, hani papatyanın büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız ona göre bu papatyanın zincirini fazla çekin. Çok büyük istiyorsanız 20, 22 çekebilirsiniz. 10. Ama 20'den sonra da motifin tam kare olmasını tutturamazsınız. Hani bu da bir önemli detay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ben 18 tane çekmiştim diğerinde. Şimdi ipim biraz karıştığı için şöyle açmam lazım. Şimdi 18 tane zincir çektim. Geldim. Bakın aynı yere, aynı noktaya tekrar batıyorum. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Bakın. Bir tane tepeye yaptım yaprak. Şimdi bütün tepelere aynı bu tekniği yapacağız. Şimdi diğer tepeye nasıl geçtiğimi gösteriyorum. Bakın kaydırma usulü. Tığı geçirdim. Zincir ipi aldım. Bakın kilitledim. Şimdi bu yani ipi buradaki tepeye taşıdım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane çektim. Şimdi geldim. Bakın buradan battım. Tel aldım. Direkt çıktım. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Tel aldım. Direkt çıkıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın gayet güzel oluyor. 20 yapabilirsiniz. Bakın çok basit. Bu şekilde toplam 12 tane beyaz yaprak yapacaksınız. Çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Bakın. Hiçbir şekilde kötü durmuyor. Çok güzel duruyor. Şu bakayım, ben 18 mi yaptım? 20 mi yaptım? Kafam biraz... Evet, 18 yapmışım. Tamam. Dedim mi sanki bana küçük geldi de şuradan bakın devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Şimdi geldim buradan. Bakın çok basit. Bu şekilde komple yapıyoruz. Ben buraya geldiğimde videoyu başlatacağım. Siz de yaprakları doldurun, gelin. Şimdi geldik. Toplam 12 tane yaprak olacak. Sayın mutlaka. 2, 4, 6. Bak şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane yaptık. Bazen eksik çıkabiliyor, fazla da çıkabiliyor. Yani sıra sayısını kaçırmayın sakın. Şimdi geldik. Bakın şuradaki boşluğu, arayı kapatmak için hemen başladığımız noktaya buradan böyle çıkış yaptık. 1, 2 zincir çekip kilitledik. Ve beyaz iple işimiz bizim bitti. Şimdi bunu böyle güzel yatırın. Bakın böyle güzel. Şu yapraklar böyle dönmesin sakın. Buna dikkat edin. Şimdi lila bölgesine geçiyoruz. Burada kaç zincir çektim ben unutmuştum. Ben hemen sayıp geliyorum. Şimdi motifi oluşturmaya başlıyoruz. Herhangi bir yapraktan başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bunların düz olmasına bakın, sakın dönmesin. Böyle bir tane alıyoruz, düğüm attık. Bir tane sık iğne yapalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Şimdi geldik buraya, diğer yaprağa sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Geldik şimdi diğer yaprağa. Bu şekilde komple etrafını yapıyoruz. 8, 8, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Geldik. Bakın. Bu şekilde komple çevresini yapalım. Buraya kadar gelelim. Evet. Şimdi 8 tane yaptık. Şimdi bakın başladığımız ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden girip direkt çıkış yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 hatta 4 zincir çekiyorum. Çünkü geriye geleceğim. Burada başladığım nokta köşe olacak. Şimdi 4 tane zincir çektik. Şimdi bu şekilde geldik. Bir trabzan, 2, 3 ve 4 tane. Birinci köşeyi şu an oluşturduk ama köşenin şu an sağ tarafını oluşturduk. Bitirirken de sol tarafını yapacağız ve bitireceğiz. Şimdi bu boşluklara hemen geldik. 1, 2, 3, 4,
Şimdi geldik buraya. Diğer boy kutucuğa atlıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi ikinci köşeye geliyoruz. 1 2 3 ve 4. Bakın. Şurasını güzel yapalım. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Çünkü burası ikinci köşemiz. Köşelerde zaten 8 tane var. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Bakın. Köşeyi yaptık ve döndük. Şimdi kenar örüyorum. İkinci köşenin kenarını. Geldik bu boşluk kısmına. Tekrar bakın. Şimdi geldik hemen 3. köşeye. Şimdi 1 2 zincir. Bakın şimdi 3. köşeyi döndüm. Bakın bu şekilde motifi oluşturduk. Şimdi geliyorsunuz 4. köşeye yapıyorsunuz, sonra buraya kadar gelin, birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi bakın ilk başlarken demiştim ya, 1. köşenin sağ tarafını yapıyoruz. Şimdi sol tarafını yaparak ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz. 4 tane yapıyoruz. Şimdi 2 zincir ve ilk trabzanın buradan giriyoruz. Çıkış yaptık. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu köşeye toplam 1 2 3 4 trabzan. Bu boşluk kısımlarına hep 4'er 4'er trabzan yaparak tüm kenarları dönüyoruz. Evet, bakın. Bu şekilde kara motifi oluşturduk hanımlar. Şimdi devam edelim. Burada köşe dönmeyi tekrar göstereyim size. Basit zaten. Anladınız mantığı. 4'er 4'er gidiyorsunuz. Motifi büyütüyorsunuz. Ne yapmak istiyorsanız ona göre bu dörtlü grupları örerek motifi istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Ben lila kızımdan sadece 2 sıra öreceğim. Şimdi geldik bakın köşe noktasına. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Boşluğa tekrar batıyorum. 4 tane yapıyorum. Köşeler zaten asla değişmez. Bakın 4 2 zincir 4. Bu şekilde motifi yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Geliyorsunuz burada. Şimdi ben buraya kadar geleyim. Burayı birleştirmeyi de göstereyim size. Şimdi geldik 1. köşenin sol tarafını yapmaya. Buraya 4 tane yapıyoruz ve motifi bitiriyoruz. Ben bunlardan yelek yapacağım için benim için bu kadar ölçü yeterli olacak. Bu şekilde motifi tamamlıyoruz hanımlar. İplerini zaten sonradan temizleyecek. Tersi de bu şekilde hanımlar. Bu şekilde motifimiz. Şimdi hanımlar toplam 4 ön 4 arka 8 motif yapacaksınız. Öncelikle zaten ön ve arka şu an fark etmiyor motiflerde. Bu 4 motifin nasıl birleştiğini size göstereceğim.
Şimdi gene aynı teknikle, bu teknik hani dörtlü yaptık, döndük. Aynı teknikle motife örmeye devam edeceğiz. Bu sefer ama U şeklinde öreceğiz. Hemen alt kısımdan alıyoruz. Sadece U şeklinde, yani 1, 2 ve 3. 3 kenarı örüp buraya kadar, ondan sonra bunu ona birleştireceğiz. Onları güzel detaylı anlatacağım. Şimdi hemen ipe düğüm atalım ve başlayalım. Bu arada ipi takarken mutlaka bu şekilde bağlayın, düğüm atın ki sağlam olsun örgünüz. Sökülme gibi bir sıkıntı yaşamayın. Şimdi 4 tane yapıyorum. 2, 3 ve 4. Bunu istediğiniz her motifte bu tekniği kullanabilirsiniz. Çok güzel bir tekniktir. Atkılarda, şapkalarda, eteklerde, hırkalarda, yeleklerde, battaniyelerde bu birleştirme tekniği gerçekten muntazam oluyor. Evet, biraz zor, akıl karıştırıyor ama böyle yap sök yap sök yaparak iyice kavrayacaksınız. Çünkü ben de çok zor yapabildim. Sadece zincir tekniğiyle birleştiriyordum. Ama bu teknik de güzel. Şimdi geliyoruz. Ne yapıyoruz? Bu köşeyi de örüyoruz. 4 tane yapacağım. Şimdi 2 zincir. Bakın motifi hem büyütmüş oluyorum hem de birleştirirken modelim de büyümüş oluyor. Evet. Şimdi buradan geliyorsunuz, bu şekilde buraya kadar örelim. Şimdi bakın geldik, yaptık bu şekilde. Şimdi sadece bir köşesini yapıyoruz. Bakın başlarken de bir köşesini yaptık. Bunun da bir köşesini yaptık. Şimdi 1-2 zincir çektim. Gelelim en zor bölgeye. 2 zincir çektikten sonra hanımlar, aslında zor değil, gayet kolay. Tel aldım. Bakın. Geliyorum. Herhangi bir köşeden fark etmez zaten. Şuradan geldim bakın. Hemen böyle bir trabzan yaptım. Şimdi toplam buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın 4 trabzan. Şimdi tığımı çıkartıyorum. Bakın bu boşluğa girdim. Teli aldım. Bakın buradan böyle teli aldım. Teli geçirdim. Bakın sık iğne tekniği uyguladım. Şimdi biraz yakınlaştıralım. Burayı bir daha iyi yapalım. Bakın 4 tane trabzan yaptım. Boşluk kısmına girdim. Teli böyle aldım. Geçiriyorum. Ve kilitledim sık iğneyle. Şimdi tel aldım. Buraya toplam 4 tane yapıyoruz. Üç ve 4. Şimdi geldik. Buradaki boşluktan teli tuttuk. Bu şekilde bakın birleştirdik. Şimdi bakıyoruz doğru gidiyoruz mu diye. Bir uzaklaştıralım. Bakın. Üçer üçer gruplar, pardon 4 gruplar birbirine bakıyor. Bakın doğru gidiyoruz. Bu şekilde birbirlerine eşit bakacak hanımlar. Yani şu an doğru gidiyoruz. Bizi tabii Rıfkı rahat bırakırsa, beni hiç rahat bırakmadı. Tepemdeydi bu Rıfkı. Şöyle kon bakalım. Şimdi geldik. Bakın. Hem birleştiriyoruz hem bu motifin köşesini örüyoruz. Ve modelimiz de büyümüş oluyor. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Geldik. Şimdi bakın bu şekilde oldu. Şimdi şunları yapıp hemen şu köşeye kadar gelelim. Şuraya da 4 tane doldurun. Gelelim.
Şimdi hanımlar bakın geldik. Burası önemli, yakınlaştırıyorum. Bu boşluğa girdik tekrar. Köşe kısmını yapacağız. Bakın buradaki köşe kısmı olacak. Şimdi boşluktan geldik. Alerji olduğu için böyle hapşurma oluyor bende. Boşluğa, pardon şunu yapmadık. Şöyle sık iğne yaptık. Şimdi bak buranın köşesi olmuş, buranın köşesi olmamış. Şimdi bir zincir çek, pardon burada çekmiyoruz. Pardon. Evet burada çekmiyoruz. Şimdi şu köşeye geldim, 4 tane yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir zincir çekeceğiz. Şimdi bir zincir çektik. Geliyoruz köşeye. Buradan teli aldık. Bir sık iğne, bir zincir. Şimdi bu boşluğa 4 tane yapıyoruz ve bu motifin köşe kısmını oluşturduk hanımlar. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bakın köşe kısmı bu şekilde oluştu hanımlar. Bakın şuradaki birleştirme tekniği böyle hafif bir desen oluşturmuş gibi oldu. Bu teknik çok güzel. Böyle birleştirebilirsiniz. Şimdi gel böyle. Şimdi buradan bu köşeye kadar boşluklara dörder dörder buraya kadar örelim. Evet şimdi geldik. Bu iki motifin önce şu altlarının birleşmesine. Gene aynı tekniği kullanacağız. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tel aldım. Döndürelim bu şekilde. Hemen köşeye 4 trabzan. Şimdi geldik bu boşluk kısmına. Aynı birleştirme tekniğini kullanıyoruz. Evet şimdi köşeye bakın geldik. Şimdi burada 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi ne yapacağız? Bir zincir çekiyoruz. Bakın şu köşe noktasındaki sık iğneye geldik. Buraya bir sık iğne, bir zincir. Şimdi buradaki mantığı size söylemek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben yaparken söyledim. Neden buradan böyle gidilmiyor? Dönmüyoruz. Çünkü şunu da eklememiz lazım. Bunu da ekleyeceğiz. Ondan sonra böyle komple öreceğiz. Eğer buradan dönüp bunu örmeye gidersek burası boş kalmış olacak. Onun için bir zincir çektik. Sık iğne yaptık. Bir zincir çektik. Tel aldım. Şimdi bunun hemen şu köşesinden girdim. 4 tane trabzan yapıyorum. 1 3 ve 4. Ve bu kadar hanımlar. Şimdi
Böyle güzel birleştiriyoruz. Bakın birleştirdik. Şimdi bunu da buraya ekleyeceğim. Bakın. Birbirine ekledik. Şimdi geliyoruz buraya kadar. Buradan zaten köşe dönmeyi biliyorsunuz. Şurada nasıl döndüysek. Bu iki köşeye dönmesini biliyorsunuz. Ya da bilmiyor musunuz? Biliyor musunuz? Neyse ben göstereyim ya. Buradan şuraya kadar ben geleyim de onu şu köşe dönmeyi de göstereyim size. Şimdi bakın geldik köşeye. Aslında aynı yani. Buradaki köşeleri dönme şekli gibi. Geldik boşluk kısmına. 1 2 3 4 bir zincir geldik. Sık iğne bir zincir ve burayı yapıyoruz. Şimdi hanımlar, burada aynı bu başlangıçtaki gibi ne yapmıştık? U yapmıştık. U şeklinde ördük. Sonra birleştirerek bunu ördük. Aynı tekniği burada kullanacağız. Şimdi geliyoruz U şeklinde buraya kadar örüyoruz. Ondan sonra buraları birleştireceğiz ve komple bunu bitireceğiz. Şimdi buraya kadar örelim. Şuradaki bağlantıyı da göstereceğim size. Gelelim. Şimdi hanımlar geldik. Birleştireceğiz. Biraz yakınlaştıralım. 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bakın hem bu motifin köşesini de kapatmış olacağız. Bir zincir çektik. Şimdi geldik buradaki noktaya. Sık iğne bir zincir. Şimdi döndük. Şimdi bunu buna ekleyeceğiz. Yani mantıken bu şekilde. Şimdi buranın da bakın sol köşesi olmuştu. Şimdi sağ köşesi oluyor. 4 tane yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Geleceğiz buradan. Sık iğne birleştirdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi artık bundan sonrasını anlamışsınızdır. Burayı birleştiriyorsunuz. Şu köşe noktasında birleştiriyorsunuz. Geliyorsunuz, dönüyorsunuz. Buradan buraya kadar örüyoruz hanımlar. Şimdi birleştire birleştire. Zaten buradaki köşe birleştirmesi aynı buradaki gibi. Birleştirin. Gelin buraya kadar. Burada yapılması gereken bir işlem var. Oraya da göstereceğim. Komple bunu bitirmiş olacağız. Şimdi hanımlar geldik. Boşluğa 4 tane. Böyle ayrıntılı anlatıyorum. Bilmiyorum, belki rahatsız oluyorsunuzdur uzattığım için. Ama hiç bilmeyenler oluyor. Onun için mecburen ayrıntılı anlatmak zorunda kalıyorum. 4 tane yaptık. Bir zincir çektik. Bakın bu boşluğa bir sık iğne. Bir zincir ve boşluğa 4 tane yapıyoruz. Bu şekilde komple çevresini öreceğiz hanımlar. Ve 4. Şimdi hanımlar bitti sayılır zaten. Ondan sonra böyle gelin burayı burayı da örün. Aynı buradaki gibi burayı da birleştirin ve burayı da birleştirip gelelim hanımlar. Şimdi hanımlar bakın geldik, bitirdik. Şimdi sakın ipi kesmiyorsunuz. 2 zincir yaptık, birleştirdik. Omuz kısmına geçiyoruz. Ön ve arka omuzunu aynı şekilde yapacaksınız. Geliyoruz bu boşluğa 4 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir tane daha. 1 2 3 ve 4.
2, 3 ve 4. Son bir tane daha yaparsak evet tam oluyor. Şimdi motifleri çok büyük yapanlar varsa şu kenarlarını birkaç sıra örenler, buradaki sayıyı nasıl ayarlayacaksınız? Tam motifin ortasına, omuz hizasını ayarlayacaksınız. Yani tüm motiflerde bu geçerli. Omuzun sayısı bu şekilde ayarlanır. 1, 2, 3, 4. Bakın tam ortasına. Şimdi yani buradan sonra devam edilmeyecek. Zaten omuz çıkıyoruz şu an. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Şuraya bir tane trabzan. Boşluğa 4 tane. Bakın 1 çıktım. Eğer buraya 4 tane yaparsam kabak çiçeği gibi açılır. Onun için buraya boşluğa 4 tane yapıyorum. Şimdi buraya da 4. Köşelerin dümdüz gitmesi için bu tekniği mutlaka yapmalısınız. Geldik. Şimdi ne yapacağız? 1 yapmıştık buraya da bir tane yapıyoruz. Şimdi 1, 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer 4 ile bak 3, 1, 4. Bu şekilde kenarların dümdüz olmasına sağlıyor. Şimdi bir buraya yaptığım zaman bu boşluğa 3 tane yapacağız. Çünkü 4'e tamamlanmış olacak. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi boşluğa 4, 4 gidiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi toplam omuz sırasını 6 sıra 7 sıra örebilirsiniz. Bu 3-4 yaş grupları 8 sıra örsün. Daha büyüklerde diyelim 5, 6, 7 gruplarda diyelim 8-9 sıra örebilir. Yani fazla omuzda artma olmuyor. Bakın şimdi 3 tane oldu ya, ben boşluğa batıyordum. Boşluğa batmayacaktım. Buraya batacaktım. Bakın dümdüz bir şekilde yukarı doğru çıktım. Aynı bu sırayı devam ettirerek şimdi ne yapacağım? Toplam 6 sıra örelim. Bakın devam ediyoruz. Şimdi ben bu omuzu 6 sıra örüp geliyorum hanımlar. Şimdi hanımlar bu omuzu buradan başlamıştık. Diğer omuzu da bu taraftan başlayacağız. 1, 2, 3 buradan eşit bir şekilde ipi buradan takıyoruz. Sadece nasıl başlanmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi 4 trabzan yaptığımız için buraya da 4 tane trabzan yaparak 6 sıra örüyoruz. Arka ve ön parçaları aynı bu teknikle omuzlarını tamamlıyoruz. Sonra omuzlarını birleştireceğiz. Böyle örelim. Farklı bir işlem yok. Bakın. Buradan başladığımız için burada da buradan başlıyoruz. Ön ve arka aynı şekilde eşit yapıyoruz hanımlar. Bakın bir önceki parçayı daha önceden hazırladım. Şimdi bu parçaların omuzların birleştirmesini göstereceğim size. Ben fazladan biraz ip bıraktım. Fazla ip atı olmasın diye. Şimdi ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Tersler dış tarafta kalacak. Normal sık iğne tekniği ile omuzları birleştiriyoruz. Normal bakın düz sıradan bilindik. Bu şekilde birleştiriyoruz.
Son, bu omuzu birleştirdikten sonra diğer omuzu da birleştirin. Ondan sonra yakasını, çevresini gitmeyi göstereceğim. Evet. Bu şekilde omuzları da birleştiriyoruz hanımlar. Şimdi ben bu omuzu öreceğim. Bu omuzları da birleştireceğim. Yakasını, sonradan da kenar oyasını gidip yeleği bitireceğiz. Az kaldı. Şimdi hanımlar, omuzu birleştirdikten sonra dışarıda kaldı. İpim kesmedim. Böyle güzelce sık iğne gidiyoruz. Hiç köşelerde de artırma yapmadan. Bakın geldik şu köşe kısmına. Şu boşluğa da 4 tane şu boşluğa yapalım. 3 ve 4. Bu şekilde komple çevresine sık iğne gidiyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz bir kenar oyası yapabilirsiniz bu yeleğe. Dilerseniz lastik formu da yapabilirsiniz. Ama ben güzel bir kenar oyası istiyorum. Ya da fırfır da dönebilirsiniz. Ama model kurmadan önce, kenar oyası yapmadan önce mutlaka bir sık iğne gidin. Çünkü modelin etrafını, kenarlarını güzelce toparlıyor hanımlar. Böyle devam ediyoruz örmeye. Yani lastik formu da yapabilirsiniz. Bir önceki çalışmamda yapmıştım zaten, bir sürü yelek anlattım. O yeleklerde lastik formu var. Aşağıdaki videolardan izleyerek de yapabilirsiniz. Böyle devam ediyorsunuz örmeye. Kenar oyası olarak şu an düşünmedim ama karar verirsem inşallah güzelce bir örnek kurarım. Devam ediyoruz. Yani tamamen size kalmış. İsterseniz fırfır detayı ekleyerek de bu yeleğe de tasarlayabilirsiniz ve çok da güzel olur. Ama öncelikle bu komple çevresini mutlaka bu şekilde yapın. Galiba ben bunun kenarına omuz kısmına bir fırfır detayı ekleyeceğim. Şimdi komple bakın böyle dönüyoruz. Şimdi böyle geliyorsunuz. Bakın buralara da güzel sık iğne tekniği uyguluyorsunuz. Komple dönüp gelelim. Şimdi hanımlar bakın. Komple etrafını sık iğne gittikten sonra bu şekilde fırfır ve bağcıklar yapacağız. Şimdi fırfırı nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok basit. Belirleyin. Fırfırın uzunluğunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ya da bu fırfırı komple yeleğin çevresine de yapabilirsiniz. Teknik çok basit zaten. Şimdi buradan bakıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü motifin birinci tepesinden almışım. 1, 2, 3 yani birinci grubun şuradan fırfırı başlamışım. Daha kontrol edelim. 1, 2 pardon. 1, 2 ikinciydi. Üçüncü diyorum. Buradan takıyoruz. Biraz yakınlaştıralım. Bunu da böyle yapalım. Evet. Şimdi 4 trabzan aynı noktaya batıyoruz. Başlar başlamaz aynı noktaya 4 tane yapıyoruz. 3 ve 4. Şimdi birer birer de 1 2 3 4 4 tane bir yere, 4 de tek yapıyoruz. Bu şekilde fırfır kenar süsünü yapıyoruz. Dilerseniz yapın, dilerseniz yapmayın ya da lastik uygulayın. Bakın böyle sırayla devam ediyoruz. Ta ki diğer tarafın eşit olacak şekilde buradan geliyorsunuz. Buraya kadar bu sayıyı yaparak, uygulayarak örüyorsunuz. Daha çok fazla fırfır istiyorsanız tabii bu 3 tek yapabilirsiniz. 3'te 1 4 yapabilirsiniz. Bakın şu an 3 ve 4.
Ben şimdi buradan buraya kadar geliyorum. Şimdi hanımlar ikinci sıraya geçiyoruz. Çok basit. Hani 4 tane bir yere yapmıştık ya ilk başlarken. Bitirirken de 4 tane yapıyoruz. Bakın aynı şekilde motifin 1 ve 2. yerine kadar örüyorum. Bunu da. Hani dediğim gibi siz bunu komple de yapabilirsiniz. Şimdi buradan o dörtlünün üzerine çifter çifter 2'şer tane yapıyorsunuz. 1 çift, 2. çift, 3. çift ve 4. çift. Yani toplam 8 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi hani 1 2 3 tekliler var ya, onlara da birer birer yapıyoruz hanımlar. Yani 4 tane tek, diğer 4 tane çift yapacağız hanımlar. Bu şekilde yeleği yapacağız. Şimdi çift 1 2, şu an 2. çift 1 2. Bu şekilde yeleğin fırfır bölümünü yapmış oluyoruz hanımlar. Bundan sonra yaptıktan sonra da böyle bir dilerseniz trabzan örerek 4 tane trabzandan kemer yaptım. Sizler de 4 tane trabzan örerek yapabilirsiniz. Şuradan hemen göstereyim. Hemen ben bu şeyin altından yaptım. Fırfırın altından şöyle normal 4 tane, daha kalın da yapabilirsiniz, ince de yapabilirsiniz. Başka teknik biliyorsanız onu da yapabilirsiniz. Bağcıklarını bu şekilde dörtlü grup, pardon 4 tane üst üste böyle öyle uzun bir şerit örüyor. Uzun şeridin boyu size kalmış. Bağlamasını ne kadar istiyorsanız bakın bu şekilde uzun bir bağcık yapıyorsunuz. Toplamda ben zaten 20 sıra falan ördüm. Sizler de 20 sıra örüp bitirebilirsiniz. Bunu komple bitirelim. Şöyle bir uzaktan göstereyim. Şu fırfır bölümünü bitirdikten sonra yaka kısmına geçeceğiz. Ben bu yeleği güzel bir toparlayayım. Ondan sonra yaka kısmını lastik formu yaparak toparlayacağız. Çok da güzel olacak. Şimdi buradaki yaka tekniği bütün hırkalarda ve yeleklerde yapılabilir hanımlar. Yani bir sürü yelek anlatıyorum. Aynı teknikleri tekrar anlatıyorum. Çünkü bir önceki videoları falan izlemeyenler oluyor ve buradaki yaka tekniğini bilmiyor. Şimdi bakın çok basit zaten. Direkt şu omuzun dikiş hizasından takıyoruz ipimizi. Önce komple bir trabzan gideceğiz. Böyle 2 tane zincir çekiyoruz. Hemen normal trabzan başlıyoruz. Batacağımız yerleri az çok biliyorsunuzdur. Bakın burası 2 zincir çekip trabzan yaptık ya, tepe noktası, orta noktası. Bakın tepe noktası. Bakın bu trabzanın direk kısmı, böyle ortasından giriyoruz. Trabzan yapıyoruz. Bakın tepe noktası, orta noktası. Bu şekilde komple öncelikle çevresini trabzan yapalım. Ondan sonra lastik kısmına geçtiğimizde kestirme yapacağız. Oraları detaylı anlatacağım. Ayrı olarak da bu yaka kısmını da zaten kanalımda paylaşacağım. Bu arada benim 2 tane YouTube kanalım var. Birisini devretmeyi düşünüyorum ve hangisini bakacağım. Durumları nasıl gidiyor, ilerleme şekli nasılsa en iyi olan kanalla devam edeceğim. Şimdi bakın böyle düz devam trabzan ediyorum. Bakın böyle normal trabzan komple çevresini gidip gelelim. Evet, şimdi komple çevresini güzelce trabzan gittik. Bu tüm hırka ve kazaklarda boğaz tekniği aynı tekniktir. Zaten videolarımı izleyenler bunu gayet iyi bilir. Hatta yorumlarda da yazarsanız çok sevinirim. Şimdi bakın geldik buraya, birleştirdik. Bir zincir çekiyorum. Şimdi yakınlaştıralım. Şimdi hanımlar,
Sadece şu 4 noktada, şu gösterdiğim yerlerde kestirme olacak. Çünkü yakanın yuvarlak düşmesi için bu kestirmeyi yapmak zorundasınız. Şimdi kafa genişliği bayağı geniş. Şimdi görüntüde yaptığınızda size küçük gelebilir ama bir çocuğun baş çevresi, hatta sizin başınız bile girebilir. Lastik tekniği uygulayacağımız için gevşek, böyle lastik formlu olacak zaten, bakın. Eğer kestirme yapmasak yakayı güzel toparlayamayız, güzel durmaz hanımlar. Şimdi lastik olarak bir önden bir arkadan yapıyoruz. Şimdi bir önden bir arkadan bu şekilde köşe kısmına kadar geliyoruz. Buraya kadar gelelim. İşte devam ediyoruz. Şimdi önden alıyorum. Kestirmeyi her zaman arkadan aldığımız zaman 1 ve 2 tane trabzanı alarak 2 trabzanı 1'e düşürdüm. Bakın burada kestirdim. Yani eksilttim. Burada trabzan eksilterek yakayı, yuvarlak formunu düşürüyorum. Şimdi önden 1 tane alıyorum. Tekrar arkadan 2 tane. Toplam 2 kestirme yapabilirim. Eğer yakanız çok genişse bu kestirme sayısını 3-4 tane de yapabilirsiniz. Şimdi böyle sırayla devam ediyorum. Bakın geliyorum. Burada kestirme yapacağım. Şimdi örelim. Ben şimdi buradan şuraya kadar örüyorum. Video uzun olmasın diye kesiyorum. Şimdi bakın geldik. Şimdi kestirme yapıyorum. Arkadan 2 tane trabzanı aldım ve 1'e düşürdüm. Şimdi önden 1 aldım. Şimdi tekrar arkadan 2 tane alıyorum ve bu şekilde kestirmeyi yapıyorum. Şimdi devam ediyoruz hanımlar. Diğer 2 kestirmeyi göstermeme gerek yok. Aynı teknikle burada da 2 tane kestirmeyi yaparak, 2 kestirmeleri yaparak başarılandığımız noktaya kadar gelelim. Bakın hemen yakanın yuvarlak formu oluştu. Ve çok da güzel oluyor hanımlar. Dediğim gibi yakayı büyük olanlar kestirmeyi 3-4 tane de yapabilir. Şimdi hemen devam edelim. Buraya kadar gelelim. Şimdi geldik başlangıç noktasına ve son zaten sıraya gideceğim. Tabii siz dilerseniz birkaç sıra gidip uzun böyle geniş bir yakada yapabilirsiniz. Son burayı da arka ile bitiriyorum. Çünkü önle başladım, arka ile bitirdim. Eğer arkada bitmez, önde biterse mutlaka 2 tane alın. O şekilde ayarlayın. Şimdi buradan böyle birleştirdim. 2 zincir çekerek önden başlıyorum ve hiç eksiltme, arttırma yapmadan düz devam ediyorum. Bak, bir önden bir arkadan yaparak son sırayı da gidiyorum. Benim için bu yeterli olacaktır. Bakın hiç eksiltme, arttırma yapmıyorum. Düz devam ediyoruz. Ve yaka tekniği bu şekilde hanımlar yapıyorsunuz. Bütün yakalarda bunu deneyebilirsiniz. Zaten çok güzel bir şekilde de yakaya form veriyor, topluyor. Bakın kestirme yaptığımız yerler, arkadan bir tane alıyorum. Bu şekilde yakayı yapmış oluyoruz hanımlar. Evet, yaka bu şekilde bakın tamamlamış olduk. Şimdi zaten yeleğimiz bitmiş oldu. Ben sadece şöyle bir kenar oyası yaptım. Çok tatlı oldu. Normal düz durmaktansa bu şekilde bir teknik yaptım. Çok basit. Hemen göstereyim size. Sık iğne tekniğiyle yapıyorsunuz. Hemen bunun altından giriyorsunuz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorsunuz. 1, 2 ve 3. 1,
2, 3. Başka örnek de koyabilirsiniz. Biraz yakınlaştırayım. Hani istediğiniz bir kenar oyası varsa onu da yapabilirsiniz. Böyle bir kenar oyası yaparak modeli daha şirin bir hale getirdik hanımlar. Yeleğimiz bu şekilde hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda anlatacağım inşallah, yayınlayacağım. 2 tane kanalım var. 2 kanalıma da sizi bekliyorum. Artık hangisi güzel performans gösterirse ona göre o kanaldan devam edeceğim inşallah. Bu şekilde hanımlar yeleğimiz bitmiş oldu. Burayı ben sonradan yapacağım. Son halini göstermeme gerek yok. Zaten başta yeleği görmüştünüz. Arka ve ön fark etmiyor hanımlar. Çünkü arka yüksekliği yapmadım. Sizin daha kolay bir şekilde yapabilmeniz için. Zaten karı belli olmuyor bile. Yaka güzel, sıkı bir yaka. Bu şekilde hanımlar yeleğimiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.